Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu yıl çok popüler olan örgü file beremizin anlatımını yapacağım. Beremi şöyle yakından göstereyim. Çok kolay bir model arkadaşlar. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli rahatlıkla örebilir. Hem çok kolay hem de çok keyifli. Şöyle ben ipimden bahsedeyim. Sensi makrome paletli ipi kullanarak ördüm. 100 gramı 100 metre uzunluğunda, rengi lacivert olarak geçiyor. Bir yumaktan bu kadar kaldı. Bundan da yaklaşık bu ölçülerde bir bere daha çıkar diye düşünüyorum. Biliyorsunuz pullu ve boncuklu modelleri de popüler. Yani hiç ona uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde pulla ipleri alıp rahatlıkla örebilirsiniz. Böyle yarım saatte falan oturduğunuzda örebileceğiniz bir model. Gerçekten çok kolay, örmesi de çok keyifli. Biliyorsunuz markalarda bu şekilde bereler çok yüksek fiyatlı. O fiyatları verip almanıza hiç gerek yok. Hemen oturup yarım saatte örüp kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Beğendiğinizi bilmek isterim çünkü. Hemen beremizin ölçüsünü de vereyim. Şöyle genişliği 20 santim, uzunluğu ise 15-16 santim kadar. Hazırsanız şimdi beremizin yapılışına geçelim. Örgü bandanamız için Sensi'nin makrame paletli ipini kullanıyorum arkadaşlar. Tığ olarak da 3,5 milim tığ kullanıyorum. İpimin hemen ölçülerini vereyim. 100 gramı 100 metre uzunluğunda. Şöyle renk kodunu da vereyim. P103 olarak geçiyor arkadaşlar. İsterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. İpimizin rengi lacivert. Makrame paletli ipi. Hemen örgü bandanamızın yapılışına geçelim. Örgü bandanamız için sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde ipimizi parmağımıza doladıktan sonra orta parmağımıza bu şekilde ipimizi doluyorum. Hemen buraya bir zincir çekerek sıkıştırıyorum. Daha sonra çekmiş olduğum zinciri de sayıyorum. 1 2 3. Bu çekmiş olduğumuz zinciri de birinci trabzanımız olarak kabul edelim. Daha sonra doladım. Yine halkamızın ortasına battım. 1 2. Buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Halkamızın içerisine battım. Tekrar ikili trabzanımızı yaptım. Toplamda çekmiş olduğumuz zincirle birlikte 3 trabzanımız oldu. Şöyle ipimin rengi biraz koyu olduğu için ekranda net görünmüyor arkadaşlar. İsterseniz yaklaştırabilirsiniz. Toplamda 14 tane trabzan yapacağım. Doladım. Şu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Tekrar doluyorum. Halkamızın ortasına batıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. 14 tane, şöyle netleştireyim biraz ekranı daha iyi görebilmeniz için. 15 tane ikili trabzan yapıp gelelim. Halkamızın içerisine 15 tane 14 tane trabzanımızı yapıp gelelim. 14 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra hemen ilk çekmiş olduğumuz zincirin başına batıyorum. Şu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Kaydırmamızı yaptık.
İpimizde böyle küçük küçük pullar var arkadaşlar. Örerken zorlamıyor, takarken de herhangi bir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şöyle ipimi yakından göstereyim. Görüntü olarak da çok güzel. Pullar böyle çok küçük arkadaşlar. İpimizi kaydırdıktan sonra bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine batıp buraya trabzanın tepesine batıp buraya bir sık iğne yapıyoruz. Bizim halkamızın içerisine yapmış olduğumuz trabzan sayımız 14. Sizler isterseniz büyük yapmak isterseniz 15, 16, 17 yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de 12, 13 yapabilirsiniz arkadaşlar. Büyütüp küçültmek tamamen size kalmış. Şimdi 6 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine dediğim gibi bu zincir sayısını da siz eksiltip artırabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz ip ince ise daha fazla, kalınsa daha az da çekebilirsiniz. Hemen yandaki boşluğumuza batıyoruz. Trabzanın tepesine batıp birleştiriyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra yine hemen yandaki trabzanın tepesine batıp birleştiriyorum. Bu şekilde 6 zincir çekerek bütün boşluklara batacağız arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Görmüş olduğumuz trabzanların tepesine batarak ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekip hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Bütün trabzanların tepesine batarak şu kısma kadar gelelim. Biraz örerek ilerledim. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. filemizi yaptım. Şimdi 13. filemizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra yine şu şekilde görmüş olduğumuz boşluğun içerisine battım. 13. filemizi de yapmış oldum. İlk başlarken buraya küçük bir sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Tam şu ilk filemizin dibine. Şimdi ben oraya yine şu şekilde bu defa 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Dolama yaptım. Buraya trabzan yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu bizim püf noktamız arkadaşlar. Burayı karıştırmayalım. Bir üst sıraya geçebilmek için bu şekilde ilk baştaki yapmış olduğumuz sık iğneye böyle trabzan yaparak 14. filemizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. filemizi bu şekilde trabzan yaparak oluşturmuş oluyoruz. Hemen burayı belirlemek için ayraç takalım arkadaşlar. Daha sonra bu kısmı karıştırmayalım. Hemen ayracımızı taktım. Örmeye devam ediyorum. Yine 6 zincir çekip yandaki filemizin tepesine batıyorum.
sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Altı zincirimi çektim. Yandaki filemizin tepesine batıp sıkıştırıyoruz. Yine 6 zincir çekiyoruz. Sayılar hep aynı arkadaşlar, hiç değişmiyor. 6 zincir çekip yandaki filemizin tepesine batıyoruz. Yandaki filemizin tepesine batalım. Bu şekilde file görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Şimdi biraz ilerleyip gelelim. 6 zincir çekip filelerin tepesine batarak ilerleyip gelelim. Örerek ilerleyip geldim. İkinci sıramızı örüyoruz. İkinci file sıramızı. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 14. filemizi yapacağız. 14. fileyi yaparken yine trabzan yaparak yapacağız. Sadece bu kısım farklı arkadaşlar. Diğer sıraları 6 zincir batarak filemizi oluşturuyoruz. 14. filemizi yaparken 3 zincir çekiyorum. Dolamamızı yapıp şu kısım da önemli arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim. Trabzanın filemizin içine değil, trabzanın tepesine batıyoruz. Ayraçla belirlemiş olduğumuz trabzanın tepesine batıp buraya ikili trabzan yaparak oluşturuyoruz. Bu şekilde yaparsak birleştirme yerlerimiz belli olmaz. Muntazam bir görüntü elde etmiş oluruz. Her zaman 14. filemizi yaparken 3 zincir çekip trabzanın tepesine batıyoruz. İlk sırada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine battık. Ayracımızı taktık. Daha sonra trabzanın tepesine batarak ilerliyoruz. Ayracımı hemen çıkardım. Yine trabzanı geçirdim. Bir sonraki sırada karıştırmamamız için yapmış olduğumuz ikili trabzana geçirdim. Şimdi tekrar 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Hemen yandaki filemizin içerisine girip sıkıştırıyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra yandaki filemizin içerisine girip sıkıştırıyoruz. Bu şekilde örerek ilerleyelim. 13 tane file yapalım. 14. filemizi yaparken birlikte yapalım. Şimdi ben ilerleyip geliyorum. İlerledim, geldim arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. filemizi yaptıktan sonra birlikte 14. filemizi yapalım. İlerledikçe görüntü olarak gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Dolamamızı yapalım. Battığımız yer önemli arkadaşlar. Buradaki boşluğa değil, trabzanın tepesine batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. 14. filemizi de bu şekilde yaparak kapatmış oldum. Şimdi yine 6 zincir çekerek ilerliyoruz. 13 file yaptıktan sonra 14. filemizi göstermiş olduğum gibi son yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batıp kapatıyoruz. 1, 2, 3. 3 sıra örmüş olduk. Hemen buraya yine ben ayraçla belirteyim. Karışıklık olmasın. Hemen 4. sıramızı örmeye geçelim. 4. sıramız için yine 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra filemizin içerisine batıp birleştirip sıkıştırıyorum. Bu şekilde 4. sıramızı da yine 13 file olana kadar örüp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine 13 tane filemizi yaptıktan sonra 14. fileyi
Göstermiş olduğum gibi yapalım. 1, 2, 3. 3 zincir çektikten sonra dolayıp yine ayracımızın olduğu trabzanımızın tepesine batıp ikili trabzan yaparak kapatıyoruz. Dördüncü sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Orta kısımdan sonraki sırayı 1, 2, 3, 4 sıra olarak sayıyoruz. Şimdi buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Diğer sıralarda birebir aynı. Sadece ayraç kullanarak ilerleyelim ki karışıklık olmasın. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Trabzanıma geçiriyorum. Kapatma noktamız burası arkadaşlar. Bu trabzan. Ayracımızı bu şekilde ilerleterek örmeye devam edelim. Dördüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Diğer sıraları da aynısı gibi yine 6 zincir çekerek ilerliyoruz. Şimdi örgü beremizde ilerleyip gelelim. Örerek ilerledim. Toplamda 7 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi beremizde zaten artık dönmeye başladı. Şapka görüntüsüne dönüştü arkadaşlar. Tam bu sırada öreceğiniz kişinin baş çevresine ölçelim. Ben kendim için hazırladığım için kendime ölçtüm. Biraz küçük geldi. Bu sırada bir zincir sayısı artıracağım. 6 değil de 7 zincirle öreceğiz. Hemen burada kapatmayı yaptım. Trabzanımı yaparak hemen trabzanıma ayracımı geçirdim. 7 zincirle devam edelim. Tam bu sırada ya da bir önceki sırada ölçerek ilerlersek bizim için daha iyi olur arkadaşlar. İlk defa öğrenenler yanılmaz. Evet, bu şekilde şapka görüntüsünü alıyor, fakat öreceğimiz kişiye göre büyük ya da küçük olabilir. O yüzden ölçerek ilerlersek bizim için daha iyi olur. Şimdi 7 zincirle devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 zincir çekerek filelerimizi yapıyorduk. Bu sırada 7 zincirle örmeye devam edelim. Artık 7 zincirle örüyorum. Sırayı yine aynı şekilde burada trabzan yaparak tamamlayalım. 7 sırayla da ördükten sonra arkadaşlar yine ölçerek ilerleyelim. Yani 1-2 sıra 7 zincirle ördükten sonra tekrar ölçerek ilerlersek sökmek zorunda kalmayız. Şimdi ben yine 2 sıra daha örüp geliyorum. Örgü beremizi örerek ilerledim. Dediğim gibi 8. 9. 10. ve 11. sıralarda filelerimi yapmak için 7'şer ilmek çektim. Şöyle görüntü olarak da bu şekilde oldu arkadaşlar. Artık son sıramızı örmeye geçeceğim. Gerçekten çok güzel bir örgü bere oldu. Örmesi de hem çok kolay hem de çok keyifli. Ben çok severek ördüm. Sizlerle de paylaştığım için çok mutluyum. Şimdi son sırayı gideceğiz. Ben son sırayı tamamladım. Ayracım buradaydı arkadaşlar. Çıkardım tam şu kısımda. Hemen şöyle tığımı geçirdim. Artık 12. sırayı, son sırayı örmeye geçiyorum. Şöyle sık iğne yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Zaten pullu bir ip olduğu için son sıraya model uygulaması yapmayacağım. İki tane sık iğne yaptım. Daha sonra yandaki filemin içerisine geçiyorum. 1, 2, 3,
4, 5. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra yandaki filenin içerisine geçiyorum. Yine buraya da 5 tane sık iğne yaparak öreceğim. 2, 3, 4, 5. Daha sonra hemen yandaki filemin içerisine geçip 5 tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Şimdi 12. sırayı da sık iğne yaparak şöyle göstereyim. Sık iğne yaparak tamamlayıp gelelim. Filelere 5'er tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. İlk buraya 2 tane sık iğne yapmıştım filemize. Şimdi 3 tane daha yapıyorum. 5 taneye tamamlıyorum. 1, 2, 3. Buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu şekilde kaydırma yaparak buraya bir zincir çekip ipimi keseceğim arkadaşlar. Artık filemizi tamamlamış olduk. Buradan ipimi keseceğim. Bakın arkadaşlar, her yeri aynı muntazamlıkta oldu. Gerçekten çok güzel bir file örmüş olduk. Çok kolay, hem de görüntü olarak da çok güzel oldu. Videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.